Selam, geldim. Herkese Mehtap Tarot'tan selamlar. Hanımlar, beyler, geldik o meşhur YouTube'un altını üstünü getiren, Instagram DM'lerimi patlatan o başlığa. Aklımdaki kişi beni şu an gerçekte nasıl görüyor Mehtap abla? Merak ediyorum diyorsan doğru yerdesin. Bak tatlım, peşin peşin söylüyorum. Bugün burada pembe gözlükler yok. Polyanacılık oynamıyoruz. Ay canım benim seni melek gibi görüyor. Aşkından ölüyor bitiyor masallarını dinlemek istiyorsan yanlış adrestesin ona göre. Bugün kartları tam anlamıyla Z raporunu almak, o kapalı kapıların ardındaki kibre, egoyu, gerçeği ve senin onun gözündeki o devasa imajını dürüstçe masaya yatırmak için açıyorum. Çayınız kahveniz tamamsa ben de zamansız bir zamana niyet ediyorum. Kolektifin en büyük hayrına tamamen senin adına bu enerjiyi çalıştırıyorum. Unutma, %100 uyumlanacaksın diye bir kural yok. Uyanları sevgiyle al, uymayanları evrene sevgiyle iade et gitsin. Şimdi arkana yaslan, aklındaki o ukalanın enerjisini buraya getir bakalım. Kartların rehberliğine odaklan. Bakalım o maskenin arkasında seni nasıl görüyormuş? Başlıyoruz hanımlar beyler. Ay, ya bugün böyle bir olay yapmak istedim. Gene de el alışkanlığı kartları açıyorum. Vallahi ilginç. Vallahi çok ilginç. Hadi bakalım. En azından şu enerjiyi sabitlemek istiyorum. Tamamsanız biz de başlıyoruz hanımlar beyler. Şöyle kolektifin en büyük hayrına ama senin adına Kılıç Kraliçesi. Yani şimdi şöyle söyleyeceğim. Direkt Kılıç Kraliçesi şak diye geldi oturdu buraya. Yani hayatım bu adam ya da kadın seni şu an nasıl görüyor biliyor musun? Aynen şöyle bak. Buz gibi net, sınırlarını demirden çizmiş, elinde kılıcıyla bekleyen bir güç olarak görüyor seni. Şimdi bunu böyle birazcık duygu kartlarıyla da destekleyeceğiz ama gözünün önüne şu sahneye getirmeni istiyorum. Bu insan senin o eski alttan alan halini çok iyi biliyor. Eskiden nasıldın? Bir kavga olduğunda hiç böyle el vermeyen, aman aramız bozulmasın diye 2 tatlı söze, bir tatlı sahte gülüşe hemen yelkenleri suya indiren, manipüle edilmeye açık, o saf insan. Ama şu anki durumlara baktığımızda yani ihtiras, deneyim, sabır duygu kartlarıyla da geldiğinde tamam. Şimdi o eski imaj böyle tamamen onun kafasında tamamen silinmiş, kül olmuş durumda. Sen artık böyle asla kolay lokma olacak bir enerjide değilsin. Gözündeki imajında bu var hayatım. Şimdi alt notalara geldiğimizde yani seni nasıl görüyor diye nitelendirdiğimizde böyle attığı böyle her hatalı adımda lafı gediğine koyan, geçmişteki bütün yalanları, dolanları patır patır yüzüne vuran ve adeta böyle nasıl diyeyim, bana sakın bu ucuz numaralarla gelme hayatım yemezler diyen aşılması imkansız bir kale gibi duruyorsun. Daha önceden dedik ya böyle 2 tatlı söz, böyle birkaç bir şey falan onlarla evet hani gözünü boyuyor olabilir ama şu an böyle acaba ne oluyor ne bitiyor durumunda. Şu an aranızda belki bir sessizlik süreci var. O ne düşünüyor biliyor musun? Nokta geldiğinde böyle olacakları ya da olanları telaşı etmeden gizli gizli sabır enerjisiyle takip durumunda. Gece böyle yatağa yattığında eline telefonu alıyor. Sanki senin profiline baktığında ya da böyle eski konuşmalarınızı yukarıya doğru kaydırdığınızda WhatsApp konuşmaları, işte Instagram konuşmaları içinde büyük bir panik var. Dışarıdan sana baktığında senin için ne kadar yandığını, o attığı kazıktan sonra evde kaç kere uykusuz kaldığını, canının ne kadar acıdığını asla okuyamıyor. Neden? Çünkü biliyor musun? Çünkü ona karşı deneyim de var. Öyle bir demirden bir kalkan örmüşsün ki yüzüne öyle ciddi bir netlik maskesi takmışsın ki senin bu vukur, bu keskin duruşun ona devasa bir erkeklik ya da böyle dişillik egosunu
fena halde sarsmış, hasar vermiş diyebilirim. Aranızda çekim var, o belli. Hani kafa karışıklığı vesaire durumları mevcut anlaşıldığı kadar ama işte şu an birbirinizi deli gibi sınadığınızın durumu var burada. Kendinde aslında karşı taraf şu savaşı veriyor diyebilirim. Ya ben bu insana 2 diyorum ya, 2 cümleyle parmağımda oynatırdım. İşte ihtirasen, tensel zihnen kendime çekerdim. Şimdi karşımda duran kim? Bu kadın ya da adam ne olmuş böyle? İşte tam olarak bu yüzden senin o mantıklı, soğukkanlı, böyle eyvallahım yok tavrın karşında resmen eli ayağı dolaşmış bir kişiye büründürtüyor karşındakine. Böyle sana yaklaşmak istese de işte elinde böyle, kılıç tuttuğun için o kılıçtan korkuyor. Uzaklaşmak istese de o kalenin ihtişamına takılıp kalıyor. Burada böyle, daha çok kariyerine odaklanan, artık böyle kendisini üzen insanları dışarıda bırakan bir, enerjiden bahsediyoruz burada. Mümkün olduğu kadar, artık ben bu ilişkide daha çok deneyimliyim. O yüzden senin söyleyeceğin sözlere çok fazla inanamıyorum, karnım tok diyen bir durum var burada. Bakalım, bakalım. Yani, aslında burada sen birazcık daha mantıkla, kararla yürüyen bir karaktersin. Karşı taraf bunu, gördüğü için de müthiş derecede eli ayağına dolanmış durumda. Bakalım, bakalım. Yani, şu Kılıç Kraliçesi'nin de hakikaten nüktedan duruşuna da hastayım yani. Geçelim diğer kartımıza. Bakalım bize ne verecek? Ego. Ay, şaşırdım mı? Şaşırmadım. Yani, bak, işte, polyanacılığın tamamen bittiği, gizli kapaklı toksikliğin zirve yaptığı noktaya geldik hayatım. Yani, "Ah, ne tatlı aşk yaşardık, ne güzel günlerimiz oldu." diye hatırlamıyor karşı taraf. Sen böyle onun içine müthiş bir hırs, devasa bir takıntı, gizli bir ego savaşı haline gelmişsin hayatım. Ama arada, işte, şu gurur muhabbetleri çok fazla. Yavaşlama enerjisi de geliyor. Evet, alev kartlarımız güzel enerjiler bize açık veriyor. Şu çayımdan bir yudum alayım. Hani, böyle, bazı insanlar vardır, hayatında birisi çıktığı zaman, böyle, yolu açık olsun der, devam eder ya. Bu model öyle bir model değil. Senin onun bilinçaltında öyle bir, sen, böyle, onun bilinçaltında öyle bir yer etmişsin ki seni düşündüğünde, böyle, içinde biriken o tensel yakınlaşma arzusu, o tenin kokusu, o aranızdaki çekim ve hırs o kadar yoğun ki yani karşıdaki kişi, adam ya da kadın bu durumu kendisinden bile rahatsız olduğunu söyleyebilirim. Yani çok rahatsız oluyor bu durumdan. Resmen kendi kendine neden hala onu düşünüyorum, neden kafamdan atamıyorum diye delirmek üzere. Ama işte şu gurur muhabbetleri çok fazla ve sizin yani, normalde çok hızlı ilerleyeceğiniz diyaloglar ya da çözüme ulaşacağınız noktalar bir türlü ilerleyemiyor. Neden Mehtap abla dediğinde işte gurur, ego, yavaşlamasına sebep oluyor hayatım. Aslında 2 tarafın da suçu olmadığını söyleyebilirim. Ama kötü niyet beslemediğinizden dolayı hep böyle trip, naz, niyaz enerjisinde birbirinizi çok yorduğunuz için, ilişki durumları sürekli yavaş halde diyebilirim. Ego bu arada şeytan kartına denk gelir. Hani, bu desteği bilmeyenler için söyleyeyim. Kapana kısılan bir durumdur. Yani, ilerleyemez bir türlü. Çıkarlar üzerine, hareket eden bir durumdur. Şimdi geldiğimizde kendi iç hesaplaşması var ya, işte, egosundan dolayı, gururundan dolayı. Seni öyle bir yere koymuş ki karşıdaki kişi adeta ayaklarına bağlamış, böyle, bağlanmış bir durumda ama zincirlerini bir türlü kıramadığını, bir bağımlılık gibi olduğunun farkında aslında. Hani, böyle, dışarıya karşı arkadaş ortamlarında, sosyal medyada omuzları dik, eller cepte, işte, gururuyla hareket eden çok onurlu bir şey vardır ya, karakter. Ha, öyle takılıyor olabilir ama külliyen yalan. Tam bir tiyatro iç dünyasında.
O, böyle, yalnız kaldığı anlarda sana karşı geliştirdiği o hırs yüzünden kendi kendine kendini yiyip bitiriyor resmen. Seni, böyle, geçmişte yaptıklarından dolayı onu sessizliğiyle cezalandıran ama aynı zamanda deli gibi kendine çeken o gizemli, karanlık bir güç olarak görüyor diyebilirim hayatım. Yani, birbirinizi çok iyi tanıyor olabilirsiniz. Bu arada Oğlak enerjisi de var bu alanda. Yani alanı daraltan, ders vermeye çabalayan, işte, her şey güllük gülistanlık giderken birdenbire böyle, hırslanan, kısıtlayan bir enerjiye sahiptir Oğlak'ta. Maddiyatçıdır. Yani maddi değerleri çok fazla ön planda tutar. Sabrı insanı çok fazla, sınayan bir enerjidedir. Oğlaklara selamlar. Sadece Oğlak deyip geçmeyelim. Tabii ki de diğer, hani, enerjiler de var ama şeytan kartının enerjisi budur. Oğlak, Boğa, Başak demek, istemiyorum. Bir noktaya odaklamak istemiyorum bu noktayı. Böyle, iç dünyasında, böyle, o hırslı durumundan dolayı, ne oluyor? Kendi kendini yiyip bitiriyor. Böyle, kendini arkadaşlarına, çevresine ya da kendi vicdanına ne kadar haklı çıkarmaya çalışırsa çalışsın, ben masumum demeye çalışırsa çalışsın, ne kadar yalan senaryo uydurursa uydursun, senin o, böyle, şeytan kartındaki o yoğun, o sarsıcı enerjinin altından kalkamıyor resmen hayatım. Ruhu sana ipoteklenmiş bir şekilde diyebilirim. Yani için için kıvranıyor bu karakter. Ne yapacağını da bilemediği bir enerji içerisinde. Devam edelim bakalım Tılsım dokuzusu. Ben şaşırmadım ya. Ben şaşırmadım. Böyle çok güçlü olmaya çalışan bir durumda. Yani aslında videonun en can alıcı yeri burası diyebilirim. İyi dinle hayatım. Çünkü onun gözünde sen şu an nasılsın biliyor musun? Böyle kendine yeten, parıl parıl parlayan, onun hayatındaki varlığına ya da yokluğuna zerre eyvallahı olmayan, kendi krallığını ya da kraliçeliğini ilan etmiş bir imparatoriçesin hayatım. Tek başınalığından keyif alan bir karakter. Ayrılıktan bak etkilenmiyor. Yani tamamen hakikatlerle beslenen bir karakter. Tamam, üzülüyor olabilirsin ama ve lakin onun gözünde diyor ki yani bu neden bu kadar güçlü? Yani, bu insan senin arkandan o kazığı atıp gittiğinde ne kadar, böyle bir beklenti içindeydi? Ne bekliyordu acaba? Senin böyle eve kapanmanı, ağlama krizlerine girmeni, o yığınla böyle mesajlar atıp "Neden böyle yaptın?" diye hesap sormanı mı bekliyordu bence? Yani ama sen ne yaptın? Kendi ayaklarının üzerine dimdik durdun. Belki saçını değiştirdin, belki işine gücüne odaklandın, lüksünle, keyfinle, arkadaşlarınla kahveni yudumlarken çektiğin o parıl parıl fotoğraflarla ortamlarda boy gösterdin. İşte senin bu halin o insanın resmen aklını başından alıyor hayatım. Yani hakikatler bunlar. Sen güzel bir aydınlanma yaşamışsın ve bu, karşıdaki kişinin farkında olduğu bir mevzu. Yani araya mesafeler girdi, belki engellediniz birbirinizi ya da ağır konuşmalar yaptınız ama bu noktada senin ayaklarının üzerinde durman onun da gözünden kaçmamış hayatım. Bunlar önemli şeyler. Yani uzaktan uzağa, belki sahte hesaplardan, belki ortak arkadaşlardan seni izleyip şok üstüne şok yaşıyor olabilir. Kendi kendine böyle içeride şu soruyu da soruyor olabilir yani. Ben yokken nasıl böyle mutlu olabilir? Nasıl arkasına bile bakmadan kendi hayatını böyle parlatabilir? Hiç mi canı acımadı? Hiç mi beni sevmedi? Esas üzüntüyü bu güçlü halinde karşı taraf bence yaşıyor. Senin çünkü bu tek başına kimseye eyvallahı olmadan çünkü yani kılıç kraliçesiyle açtın hayatım bu noktayı. Bu noktaları, hani, irdelediğin zaman aslında düşeceğin noktada, ona yalvaracağın noktada kendine odaklandığın için, işte, karşı taraf, eee, onun o zeytinyağı gibi üste çıkma, böyle, alışkanlıkları varsa bencil karakterini tamamen yerle bir etmiş durumda karşı tarafın. Senin artık ulaşılmaz, fethi, böyle, imkânsız bir zirve gibi olduğunun farkında hayatım. O zirveye çıkmaya,
Ne şu anki cesareti yetebilir karşı tarafın ne de o eski böyle manipülasyon oyunlarının, o çocuksu yalanlarının sende sökeceğine dair tek bir inancı kalmamış olabilir. Dikkat et, burası çok önemli. Çünkü o kendi yarattığı enkazın, o çöp hayatının ortasında yapayalnız otururken aslında işte o üzüntüyü kendisi yaşıyor. Senin kendi bahçeni nasıl çiçeklendirdiğini izlemek onun şu anki en büyük cezası. En büyük trajedisi yani başka bir şey diyemem. Çünkü ayrılıkla bağlantılı olarak sen bu alanı çok beslememişsin. Yani yaşadıysan da artık ben bunları aştım, daha çok fazla yaşamak istemiyorum, tecrübeyi ettim, kazandım, yaşadım, yoluma devam ediyorum durumuyla gidince de karşı taraf hayatım gerçekten zorlanıyor. Ay kupa beşlisi ha. Bak şimdi karşıda bir illüzyon var. Bu da bumerang etkisini yaratıyor hayatım. Yani bu insan o böyle bencil yapısıyla ve sana karşı sürdürdüğü o inatçı sessizliğiyle güya seni cezalandırdığını zannetmek istiyor. Kafasında hala aslında, şöyle bir komik bir mevzu geçiyor ya da yaratmaya çalışıyor kafasında böyle. Beni kesin çok özlüyordur. Yani ben elimden geleni her şeyi yapıyorum. Yani kesin ve kesin bir şekilde al işte aramızdaki uyumu özlüyordur, beni özlüyordur, sohbetimizi özlüyordur. Yani beni her zamanki gibi bağışlayacaktır. Yani beni her zamanki gibi yine affedecektir. Yine hayatı zora girdiği zaman o bana yine geri dönecektir. Böyle kesin yani şu an ev içi kan ağlıyordur böyle. Uykusuz geceler geçiriyordur. Bensiz bir hiçtir. Yani neden böyle düşünüyor biliyor musun? Çünkü onun o narsist kibri senin onu tamamen gözden çıkarabilmiş olma ihtimalini, onu hayatından bir çöp gibi fırlatıp atmış olmanı hazmedemiyor hayatım. Bunu kabul edemiyor. Hep böyle aklında, zihninde işte biz çok uyumluyduk, çok iyi geçiniyorduk. Aslında o yine bana gelir düşüncesini sürekli enerjiyi çalıştırıyor. Ama işte bu kartın enerjisi bumerang gibi döner hayatım. Adamın tam böyle alnının ortasına çarpar. O dışarıya karşı ben iyiyim maskesi takınsa da aslında o arkada dönen böyle 3 kupa var yani şuralarda. Aynen hayatım. Kupa beşlisinde orijinal kartı düşün. İşte ben iyiyim maskesi takması da olmaz yani. Gizli gizli ağlayan, yas tutan, kendisine olduğundan böyle bal gibi de ne olduğunu farkında olan, bal gibi farkında olan bir karakter. Ay konuşturmuyor da beni. Böyle o böyle gidişin ardından elinde kalan o 2 kırık kupayla böyle koskoca bir hayır gelmez kargaşasının içinde yapayalnız kalanın kendisi olduğunu bilinçaltında çok iyi biliyor hayatım. Yani dışarıda böyle gösteriş yapmasına da dışarıdaki insanlarda kanacağını zannetmiyorum. Yani sadece kendi egosunu tatmin etmek için, o içinde rezilliği kapatmak için, o da perişandır kesin ya diye kendi kendini avutmaya çalışıyor. Bununla bağlantılıdır. Ama işte gece lambayı kapattığında, Z raporunu önüne koyup o vicdani muhasebesini yaptığında sürekli eksiye düşen, o kopukluk ve yalnızlık hissiyle boğuşan tarafın kendisi olduğunu çok net bir şekilde görüyor hayatım. Çünkü her zaman birbirinize kaçıyordunuz ama belki de bu sefer sen iletişimi tamamen engelledin, belki de tamamen gittin ya da, sana yaptığı bu kısa cezalandırmanın aslında kendisine zarar verdiğinin yavaş yavaş aydınlanması içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Yani bilinçaltında artık neyin ne olduğunu karşı tarafın çok farkında olduğunu söyleyebilirim. Yani sadece kendi tatminini, egosunu tatmin etmek için yani. O içindeki rezilliği kapatmak için dediğimiz gibi yani. Yapacak bir şey yok yani. Bu işte o dökülen kupaların başında kendi ömrünü tüketiyor yani. Çünkü bildiği gibi ilerlemiyor anladığımız kadarıyla. Yani, hep böyle uyumlu olan tarafın sen olduğu, karşı tarafın aslında, çok ilişkiye katkısının olmadığının aydınlanmasını yaşayınca işte, ay, geldik aydınlanmanın, büyük A'sına. Yani şu anki konumda ve olası gelecekte bu insanın sana dair vizyonu tamamen kemikleşiyor, netleşiyor diyebilirim. Yani seni
Onun bundan sonra atacağı her türlü küçük hamleye, atacağı her adımın böyle ya da adıma karşı böyle en tepede defansta bekleyen, savunma pozisyonunu almış ve asla ama asla taviz vermeyecek sert bir savaşçı olarak görüyor seni burada. Bakar mısın? Yani zirvedesin, ne yaparsan yap, artık beni ilgilendirmiyor enerjisindesin. Onun gözünde gerçekten artık öyle bir zirveye çıkmışsın ki, yani karşıdaki kişi çok büyük, pişmanlık içerisinde. Evet. Bayağı büyük bir pişmanlık içerisinde ve yani bu durum aslında onu mahveder durumda. Kendi içindeki diyalog bence şuna çok yakın. Ben şimdi buna bir mesaj atsam, selam nasılsın diye bir yoklasam, kesin önüme çelikten böyle bir set çekecek lafıyla beni dövecek ya da beni o yarattığım kaosun içine fırlatıp atacak diyecek yani. Yani ne yapacağını şu an iki eli kolu bağlı bir durumda. Hiçbir şeyi bilmeyen bir durumda. Çünkü neden? Sana attığı o kazığın, yaptığı o büyük haksızlığın, o adaletsizliğin, o böyle o kadar farkında ki senin ona karşı takınacağın o haklı öfkeden, o böyle kılıç gibi keskin cümlelerden ödü patlıyor resmen. Bana göre öyle. Yani böyle hani diyoruz ya, aramızda bir ateşkes yok diye. Ya işte tam olarak bu aslında. Sessizliğiyle güya durumu idare etmeye, zaman kazanmaya çalışıyor ama senin o sınırlarını demirden, böyle çelikten çizdiğini gördükçe de somut bir adım atmaya niyetlendiği an eli iptal tuşuna gidiyor, duraksıyor, kala kalıyor hayatım. Bu da, artık böyle önlenemez isteklerini frenlemek zorunda kalıyor. Seni alt edemeyeceğini, senin o haklı duruşunu, o dik başını asla kıramayacağını çok iyi bildiği bir nokta var burada. Kendi korkularıyla yüzleştiği kocaman bir çıkmaz sokağın tam ortasında duruyor karşı taraf. Değnek yedilisinin enerjisi kuvvetlidir hayatım. Yani evet, yorulmuş karşı taraf ama senin de pes etmeyeceğini ve kendini aslında kaybetmeyeceğini çok iyi biliyor. O yüzden şaşkınlık içerisinde. Yani sen onun gözünde artık kolayca ikna edilecek bir eski sevgili değilsin. Sen onun karşısında haklarını ve sınırlarını sonuna kadar savunan, ona haddini bildirmek için tetikte bekleyen devasa bir güçsün. Bırak o kendi ördüğün duvarların arkasına sana bakıp bakıp yutkunmaya devam etsin diyebilirim. Çünkü karşı taraf büyük bir pişmanlık içerisinde, nedamet kartı. Geçmişteki bir davranıştan veya eylemden pişman olmak. Bağımlılık, irade dışı koparılamayan bağlar. Artık belirsizlik, olaylara tepki verememek o kadar net bir şekilde ilerliyor ki bırak kalsın orada. Şimdi baktığımız noktada 5 kartın bize söylediği şeyler aslında çok net. Bu adamın ya da kadının kibrini, o sahte özgürlüğü maskesini, ay, beslemeyi tamamen bırakıyorsun hayatım. Tamamen kendine odaklanıyorsun. O senin üzerine çamur atmaya çalışsa da, yalanlar uydursa da, senin o tılsım dokuzusu gibi parlayan ışığını asla söndüremeyecek. Bırak o kendi getirdiği enkazın altında, o takıntılı tavırlarıyla ve egosuyla baş başa kalsın. Sen sınırlarını korudukça o zirveden aşağıya inmediğin sürece zaten kendi muhasebesinde perişan olmaya mahkum bir durumda. Ya bunlar önemli şeyler hayatım. Bu güçlü enerjiyi çalıştırmak, o hak ettiği ilahi adaleti hayatına çekmek istiyorsan hemen yoruma "Kendi gücümü seçiyorum, sınırlarımı koruyorum ve şifalanıyorum." yazıyorsun. Çemberimizi hemencecik aktifleştiriyoruz ve Mehtap abla, 3 kart mesajımı da alayım diyorsan kartları seçiyorum hayatım ve yorumlarda istersen bunu da yazabilirsin. Birinci, ikinci ve üçüncü kartımızı alıyoruz. İstersen hepsini seçebilirsin. Bakalım sana mesaj ne gelecek? Bir numarayı seçenler. Her anlamda güçlü bir karaktersin. Ha, bunu anladıysan tamam hayatım. 2 numarayı seçenler. Seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim. Düşme Ahmet'im, düşme. Önce alsın, ondan sonra hareket et. 3 numarayı seçenler, tüm bu olanlar bittiğinde koşarak sana gelmek istiyorum. Bak bunun bahanesi çok. Önce koş, ondan sonra o kaosları, tüm olanları halledersin hayatım.
Hanımlar, beyler, polyanacılıktan uzak, tam anlamıyla gerçekleri konuştuğumuz sert ama çok tatmin edici bir açılım oldu. Kendinize çok iyi bakın. Işığınızı kimsenin söndürmesine izin vermeyin. Çaya devam, babaya selam. Hoşça kalın.